Herkese merhaba. Ne zamandır hiç video çekmiyorduk. Çünkü bir türlü karavanı yapmaya başlayamamıştık. Ama artık bugün sonunda aylar sonra başlayabiliyoruz. Alet edevatlarımız burada. Aracın içini boşalttık. 1-2 gün içerisinde aracın içindeki bütün her şeyi sökmeyi planlıyoruz. Bu kadar uzun zamandır bir şey yapamadık çünkü bazı aksilikler çıktı. Bazı şeyler planladığımız gibi olmadı. Özellikle karavanın için nasıl yapacağımız konusunda tekrar düşünmek zorunda kaldık. Bir iki yerden gelen bazı teklifler oldu. Onları değerlendirmeye çabaladık ama onlar da uymadılar. Yani netice olarak en sonunda artık başlayalım dediğimiz noktadayız. Evet, bir de kendimiz yapmaya karar verdik değil mi? Yani Evet. hani başka Zaten ilk başta planımız da oydu. Evet, ama bir yerlerle görüşünce planı ertelemiştik. Evet. Ama en sonunda ilk plana geri döndük ve kendimiz yapmaya karar verdik. Ben çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi en başta karavanın içindeki bütün eşyaları çıkarttık. Şöyle Selçuk yüzünden göremediğiniz ama az sonra görebileceğiniz şunlar var. Böyle ahşap da değil, bunlar farklı bir malzeme. Bunları sökmeye çalışıyoruz aslında. Şuradakini sökebildik. Yani biz aslında denemek için yapmıştık. Nasıl sökülecek acaba diye. Hızımızı alamayıp hepsini çıkarttık. Ama sonra tekrar takarız işte, sökerken bir daha video çekeriz falan dedik ama üşendik yani. Aynısından bir tane daha var ama zaten. Evet, bu haliyle devam edeceğiz. İlk başta bunları sökeceğiz ve yanındaki, üstündeki kaplamaların tamamını sökeceğiz. Ve karavanın içini o sökük haliyle temizleyeceğiz. İşte pası, kiri varsa onları temizleyeceğiz. Arkasından da izolasyonu yapıp tekrar kaplamasını yapacağız. Kalkan malzemelerin altında işte çürük, küf vesaire böyle temizlenmesi gereken bir işlem gerektiren bir yer var mı ona bakacağız. Açıkçası ben onu çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Sürpriz de çıkabilir. Evet, komple pasta çıkabilir. Hocam böyle bir delik çıkarmış altından. Kendimiz yapmaya karar verdiysek bütün karşımıza çıkabilecek zorlukların üstesinden bir şekilde gelebilmemiz lazım. Mesela ağlayarak. Bu deliği bir şekilde değerlendirebiliriz. Mesela tuvalet olarak gider o. Trenler giderken tuvaletten raylar gözüküyor ya, biz de öyle olabilir mesela. Çok şükür tren değil, karavan yapıyoruz. Evet. Bu kısmı bitirdikten sonra, yani içeriği söküp temizledikten sonra hangi malzemeyi kullanacağız? İşte kaplama için, izolasyon için neler kullanacağız? Onları da bir sonraki videoda anlatacağız ama şimdi ben ufacık şeyden bahsetmek istiyorum. Belki biraz daha netleşsin diye nasıl bir şey yapacağımız. Biz karavanın içine biraz daha portatif şeyler yapmak istiyoruz. Yani kolayca açılabilen, kapanabilen ve istenildiğinde de sökülebilecek şeyler. Yapmaya başlarken şu koltukları sökeceğiz. Şu kısımda mutfak olacak. Burada da yatak kısmı olacak ama aynı zamanda da bir oturma alanı gibi planladık burayı. İkili bir sandık yapısı belki diyebiliriz. Hayalini kurduğumuz ve çizdiğimiz o, ama bakalım yapım aşamasında ne kadar değişecek? Yani tamamen bambaşka bir şey de çıkabilir. Yani çünkü bu fikir bizim ilk başta yapmak istediğimiz fikirden tamamen alakasız bir şey oldu. Ya zaman içinde yaptıkça ve gördükçe değişiyor. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Evet, artık başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Ama başlamadan önce tabii ki de en önemli şey nedir? Güvenlik. Güvenlik için birkaç önlemimiz var. Çok büyük önlemler değil ama ben geçen gün arabanın içinde bu kısmı sökmeye çalışırken elimi birazcık parçaladım. Çünkü malzemeler sert ve iyi yapıştırılmış yerlerine. Alet edevat kullanırken böyle elde soyulmalar vesaire olabiliyor. O yüzden bunun için bir iş eldiveni şart. Başladı, daha 3 dakika falan oldu. Çok yoruldum ben. Aslında kolay. Yani çok zor sayılmaz ama bazen çok zor olabiliyor.
Ne yaptık? Büyük iş başardık ya. Yani benim en gözümde büyüyen kısım bitti açıkçası. Benim mesela en gözümde büyüyen kısım yalıtım yapmak. Şu silikonları buradan sökmek de birazcık anlaşılan o ki birazcık zorlayacak. Şu an yeri sökemiyor olmamızın tek sebebi silikonlar. Her şeyi, bütün vidaları aldık ama kenarlarda siyah silikonlar var. Onlar çok güçlüler. Nasıl sökeceğimiz konusunda da hiçbir fikrimiz yok. Ya biraz fikrimiz var da zor olacak gibi görünüyor. Neyse ama sonuç olarak tamamını söktük arabanın. Sadece bu zemin kaldı. Arka kapıyı da söktük. Her şeyi söktük. Koltukları söktük. Evet, şu ön koltuğu da sökmek istiyorum. Selçuk ön koltuğu da sökmek istiyor. Ben de gerek olmadığını düşünüyorum. Söküp ters koyalım mı? Çok komik. Niye? Neden? Ben aynı soruyu sana sormak istedim. Neden? Neden olmasın? Çok mantıklı. Yer döşemesine odaklanalım. Bak şu kenardan belki biraz oynatırsak eğer. Şuradan bence başlarsak. Oradan olmadı. Orayı kırdım. Bence şurası daha açık gibi görünüyor. Bir de buradan deneyelim. Hayır, çünkü bu ikisi ayrı parçalar ya. Öyle. Ha, evet. Bunu buradan kaldırırsak bunu da buradan rahatça kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Öyle bir iddiam var ya. Evet. Hadi o zaman devam edelim. Fakat iyi yaptık. Evet. Evet, arabanın söküm işlemlerini bitirdik ve arabayı temizledik ama kapanış videosunu ancak çekebiliyoruz. Aslında giriş, gelişme ve sonuç olarak bir bütün video izlemeniz gerekiyordu ama biz bu sonuç videosunu ancak aradan bir hafta geçtikten sonra çekebildik. Çünkü ilk videoları yaptıktan sonra çok yorulmuştuk ve videoyu çekmeyi unutmuşuz. Anca çekebiliyoruz. Ama yine de izleyenler bir bütün videoyu izleyecekler neticede. Evet. Ama ben yine de bu bilgiyi vermek istedim. Bilmeniz gerektiğini düşündüm. Şeffaflığı seviyoruz. Gereksiz bir şeffaflık huyumuz var. Şimdi neler yaptığımızı zaten az çok gördünüz ama ben önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bizi çok zorlayan bir şey oldu. Arabayı sökerken en çok zorlandığımız yer zemini sökmekti. Gerçekten arabanın tamamını sökerken harcadığımız eforun 2 katını zemini sökerken harcadık. Biraz bundan bahsetmek ister misin? Zemini öyle bir yapıştırmışlar ki biz ilk başta kenarlardaki silikonları sökersek bir yerinden tuttuğumuzda gerisi ayrılır gelir diye düşündük ama hiç öyle olmadı. Çok sağlam yapıştırmışlar gerçekten. Farklı farklı yöntemler denememiz gerekti. Kalın bir levye ile zeminin altına çekişte vurarak girip kanırtarak zaten videoda da var. O şekilde çıkarmaya çalıştık. Kıpırdamadı yerinden. Olmadı. Etrafındaki silikonları tek tek Kesmeyi maket denedik. bıçağıyla kesmeyi Yani bir denedik. sürü şeyle kesmeyi denedik. Maket bıçağıyla kesmeyi denedik. Tornavidayla kesmeyi. Bir sürü aslında kesme işlevi görmeyen aletle kesmeyi denedik. Kesici aletlerle kesmeyi denedik. Olmadı. Hiçbir işe yaramadı. Kas gücü kullandık. Zaten o bayağı yetersiz kaldı kullandığımız basit aletlerin yanında. En sonunda çaresiz bir şekilde arabanın içinde otururken Melike'nin annesi geldi orada. Evet. Sizin krokiniz falan bir şeyiniz yok mu dedi. Şu anda krokilik bir durum yok. Söküm yapıyoruz. Söküm bittikten sonra artık projeye, plana, krokiye ihtiyacımız olacak dedik. Ondan sonra Selçuk'a bir aydınlanma geldi. O çaresizlik içinden böyle bir ampul yandı. Ve dahiyane bir fikir attı ortaya. Kroki. Kriko. Kriko. Evet, yanlış duymadınız. Kriko.
Aracın zeminini kaldırmak için kriko kullandık. Levye yardımıyla zemini kanırtarak krikonun girebileceği kadar bir boşluk bıraktıktan sonra krikoyu zeminin altına soktuk ve onu çevire çevire. Hatırlıyor musun çıkan sesleri? Rüyama girdi o sesler aynen. İşte o yerin böyle sökülme sesini duymak gerçekten paha biçilemez. O an ihtiyacımız olan tek şey o gibiydi yani. Bayağı rahatladık o sesleri duyduktan sonra. Alt zeminin bu kadar iyi yapıştırılmasından biz çok şikayetçi olduk sökerken ama bunun iyi bir tarafı da vardı. Çok temiz kalmış zemin. Yani hiçbir pası, kiri, hiçbir şey yoktu. Ben oradan içeri bir toz zerresinin bile girmiş olabileceğine inanmıyorum. Gerçekten girmemiş de zaten. O açıdan aslında hakikaten iyi bir şeydi. Neyse sonuç olarak çıkarttık. Evet her şeyi söktük. Yolunda. Her şeyi söktük. Şu anda sadece zeminde kalan birazcık silikon parçaları var. Onları da temizledikten sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada nedir? Yalıtım. Yalıtım aşaması. Biz tabii bu videoyu çektiğimiz süre içerisinde boş durmadık. Gittik yalıtım malzemelerini aldık. Şu anda arabanın arkasında duruyorlar ve rezalet kokuyorlar. Ne malzeme aldığımızı bir sonraki videoda söyleyeceğiz. Çünkü istiyoruz ki bir sonraki videoya kadar bekleyin. Neden böyle bir şey istiyorum? Bilmiyorum. Genelde öyle yapıyorlar ya. YouTuber'lık bunu gerektirir çünkü. Evet. Bu arada da söküm aşamasında hangi malzemeleri kullandık, neyi nasıl söktük kısmını da açıklama kısmındaki yazıdan okuyabilirsiniz. Oraya her şeyi bütün detaylarıyla yazdım. Evet şimdi biz aracın yalıtımını yapacağız. Şimdi derken şimdi yapmayacağız yani. Biraz sonra yarın haftaya falan. 5 ay sonra olabilir. Ama malzemeler hazır. Tek bizim de hazır olmamız lazım. Bundan sonraki bütün aşamaları da yine hem YouTube'dan hem web sitemizden hem de Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Oralarda da bütün aşamaları paylaşacağız. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zili diye bir şey varmış arkadaşlar. Şurada galiba. Bildirim zili ne ya? Yani ona basınca biz video yüklediğimiz zaman bildirim gidiyor. Normalde zaten kanala abone olunca ve biz video yüklediğimizde bildirim gidiyor. Bildirim ziline tıklayınca bildirim gidiyor. Bana haber verdi, o zile basıyor. Ama zaten abone olmanın amacı o. Yeni video yüklediğinde haberdar olmak. Ya abone olmak farklı, zile basmak ayrı şeyler. Hayatında hiç zile bastın mı? Basmadım. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Neyse bilen varsa bizi aydınlatsın o zaman. Ya orada ya burada ama şuralarda değil kesinlikle. Yani. Asla buralarda değil. Ya burada ya burada. Ya buradaymış. İnşallah burada değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.